Japonya'nın binlerce yıllık sırlarını fısıldayan kadim bir Zen tapınağının dingin bahçesindeyiz. Ayaklarımızın altında sanki her bir taşıyla bizi yavaşlamaya, dış dünyanın telaşını geride bırakmaya davet eden o meşhur Roji yolu. Ve o, kadim bilgeliğin günümüzdeki temsilcisi, Chajin yani çay ustası. Şu an içinde bulunduğu bu oda ilk bakıldığında oldukça küçük ve sade görünebilir. Ama aslında tüm evrenden daha geniş bir oda burası. Ve o, bu evrenin merkezinde sıradan bir içecek hazırlamak üzere değil, binlerce yıldır aktarılan, her anı bir sanata dönüşmüş bir ritüele hazırlanıyor. Chanoyuya yani çay yoluna. Bu malzemeler sadece eşya değil, onlar az sonra başlayacak olan bir dansın, bir tefekkürün, bir dönüşümün sessiz tanıkları. Az sonra gözlerimizin önünde bu malzemelerle kadim bir ritüelin yeniden canlanışına şahit olacağız. Ama durun, bu video sadece bir çay yapımı izlemekten ibaret değil. Evet, estetik görüntüler gözlerimizin önünde canlanacak ama biz bu kadim ritüelin sadece yüzeyine bakmayacağız. Onun ruhunu, arkasındaki derin felsefeyi anlamaya çalışacağız. Ve bu felsefenin günümüz insanının, Han'ın ifadesiyle söyleyecek olursak, sürekli performans öznesi haline gelen bizlerin hikayesiyle nasıl kesiştiğini keşfedeceğiz. Peki tüm bu dinginlik, bu yavaşlık, bu ana adanmışlık, modern çağın o bitmek bilmeyen koşuşturmasına karşı bize ne anlatmaya çalışıyor? Bu kadim ritüel, günümüz insanının en büyük açmazlarından birine zarif bir cevap sunuyor. Zira bizler farkına bile varamadan sürekli üreten ve tüketen, bizi adeta fabrikalara dönüştüren bu sistem içinde en kıymetli hazinelerimizden birini kaybettik. Bir şeyde tüm benliğimizde var olma, onda derinleşme ve odaklanma imkanımızı, yani aslında onunla oyalanma yeteneğimizi. Tam da bu derin kayboluşa bir ışık tutabilmek adına filozof Byung-Chul Han'ın kapısını çalalım. Han, Ritüellerin Yok Oluşuna Dair adlı kitabında bize çok can alıcı bir gerçeği hatırlatıyor. İçinde yaşadığımız bu çağ bir performans toplumu. Sürekli daha iyisi, daha fazlası, daha hızlısı yaratması altındayız. Herkes bir projeyi, bir hedefi, bir çıktıyı kovalıyor. Ve bu yarış içinde kendimize dair kaybettiğimiz en büyük yeteneğimiz oyalanmak. Hepimiz bir şeylere uzun süre odaklanamadığımız için şikayet ediyoruz. Çünkü onu hiç fark etmeden yavaş yavaş kaybediyoruz. Eski ritüeller bu oyalanmanın kutsal anlarıydı. Onlar tekrar eden, sabit ve değişmez yapılarıyla bir zaman ve mekan sağlardı. Süreci anlamlı kılar, zorlamaya dayanmaz, aksine rahatlatır ve zevk verirdi. Toplu yemekler, bayramlar, dini törenler gibi pratikler bizi bir araya getirir, zamanı derin zamana dönüştürür, bize ortak anlamlar ve dinginlik sağlardı. Ancak Han'a göre bu ritüeller kayboldukça, onlardan uzaklaştıkça modern insan oyalanma yeteneğini yitirdi. Peki bu oyalanma dediğimiz şey neyin nesi? Aslında o neoliberal performans öznesinin tam tersi bir yaşam felsefesi. Bizi sürekli bir çıktıya, bir hedefe, daha fazla kâra koşmaktan alıkoyan, o bitmek bilmeyen daha fazlası dayatmasından kurtarıp anı hissetmeye davet eden bir hal. Tıpkı bir nehrin hızla akarken bir köşesinde durup dinlenebileceğiniz, yavaşlayıp derin kıvrımlarını seyredebileceğiniz dingin bir koy gibi. Bu yavaşlama bizi içimize döndürür. Kendi varoluşumuz üzerine düşünmeye, derinleşmeye, tek bir şeye uzun süre odaklanmaya çağırır. Han'ın modern insana tam da bu noktada bir uyarısı var. Oyalanma yok oluyor. Ona göre günümüzün gizli salgını dikkat eksikliği bunun en net göstergesi. Düşünsenize, sürekli değişen, durmadan performans sergilememiz gereken bir çarkın içindeyiz. İçerik bombardımanıyla öyle bir gürültü yaratılıyor ki adeta zihinlerimizde sirenler çalıyor.
Bu sirenler arasında ne odaklanabiliyoruz ne de oyalanabiliyoruz. O sirenlerin aralıksız çığlığı öyle bir hızla akıyor ki her şey bir flash bellek gibi. Anlık yanıp sönen, derinleşmeye fırsat vermeyen, hafızada iz bırakmayan görüntülerden ibaret. Modern birey anlamdan yoksun, sığınacak bir limanı olmayan, adeta sürekli savrulan bir gemi gibi. Modern dünyanın savrulan nehrindeki bu insanlara karşın Han ritüellerin huzurlu birer liman, birer sığınak oluşunu hatırlatıyor. Onlar o bitmek bilmeyen hız ve gürültüden bizi çekip çıkaran, oyalanma sayesinde insana nefes aldıran kadim demirlemeler. Tıpkı bu videonun kalbinde yatan Çanoyu seremonisi gibi. Çanoyu, günümüz insanının bu durumuna karşı aynı zamanda bir panzehir gibi gözüküyor. Tıpkı efsanede anlatıldığı gibi. Tarım ve tıbbın ilahi atası İmparator Shenlong zehirlendiğinde suyuna düşen bir çay ağacı yaprağı sayesinde kurtulur. O günden sonra çay yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda şifa verici bir madde, bir panzehre dönüşür. Bu kadim bitkinin yolculuğu ta 8. yüzyılda Louis ile derinleşti. O çayı Zen Budizmi ile buluşturarak meditasyonu derinleştiren, zihni arındıran bir ritüel haline getirdi. Yüzyıllar sonra ise Sen Rikyu bu felsefi temelleri alıp Vabika'yı yani sadelik ve dinginlik estetiğine dayalı çay yolunu, Çanoyu'yu açtı. Şimdi gelin bu panzehrin adım adım nasıl hayata geçtiğini görmek için o dingin tapınağa ve çay ustasının huzurlu ritüeline geri dönelim. İşte az önceki yolu tekrar gördük. Roji. Çay ritüeline olan yolculuğumuz aslında en başından, daha ilk adımdan itibaren başlıyor. Ona giden yolculuk bile kendi arkasında sessiz ama derin bir anlam barındırıyor. Taşlarla döşeli Roji yolu sizi adeta yavaşlamaya, dış dünyanın gürültüsünden arınmaya zorlar. Her bir adım zihninizdeki o bitmek bilmeyen yapılacaklar listesinden, performans baskılarından bir adım uzaklaşmaktır. Burada şehrin hızı, trafiğin sesi, e-postaların telaşı hepsi kapının dışında kalır. Bu sözsüz davet oyalanmanın ilk adımıdır. Ardından Tusu Kubai, arınma taşı görünür. Bu taş tevazuyu sembolize eder. Böylece sadece ellerinizi değil, ruhunuzu da yıkadığınız bir yerdir burası. Modern insanın üzerine yapışan tüm o rekabeti, hırsı, sürekli bilgi akışının getirdiği kirlilikleri suyla temizlersiniz. Performans kaygısını, her şeyi kontrol etme arzusunu bu suyla yıkayıp döker, içeriye durmaya ve derinleşmeye hazır bir zihinle girersiniz. Ve nihayet Chihashitsu, yani çay odası. Burası sadece bir oda değil, Japon felsefesinin somutlaşmış halidir. İçeriye girerken o alçak küçük kapıdan eğilerek geçmeniz gerekir. Bu tevazu kapısı dışarıdaki tüm sosyal statüleri, rütbeleri dışarıda bırakıp herkesin çay yolunda eşit olduğunu fısıldar. Odanın sade estetiği, dingin güzelliği yansıtır. İçerideki minimalist düzen sadece ana ve varoluşa odaklanmanız için zihninizi boşaltma çağrısıdır. Bu loş ışıklı dış dünyadan izole edilmiş alan zamanın akışını yavaşlatır. Sizi gündelik telaştan koparıp ritüelin kendi derin zamanına çeker. Bu odada yapmak değil, olmak esastır. Bitmeyen yapma dürtüsünün yerine oyalanmanın yüceltildiği, sessizliğin kendi içinde bir iletişim haline geldiği kutsal bir alandır. Çay seremonisi ustasının her bir hareketi bir senfoni gibidir. Her çay kaşığının sesi, bambu fırçanın kaseye değme sesi. Burada hiçbir şey aceleye gelmez. İşte bu oyalanmanın ta kendisidir. Zaman akışını yavaşlatmak, anı uzatmak, her detaya tüm benliğinizle odaklanmak. Bu kelimelere ihtiyaç duymayan, jestlerle, malzemeyle ve ritmin kendisiyle kurulan eşsiz bir sessiz iletişimdir. Ustanın her bir hareketi
bu iletişimin birer sembolüdür. Ve kase. İşte seremoninin kalbi. O bu ritüelde kurulu ve geçici güzelin bir sembolüdür. Kasedeki her bir çatlak, dokusundaki her bir pürüz, ustanın elinin izi. Bu izler bize varlığımıza dair bir hatırlatmadır adeta. Kusur olarak tanımladığımız şeylerle aslında var olduğumuzun sembolleridir bunlar. Böylece Çadoyu, varlığımız üzerine derinleşme imkanı sağladığı bu anda bize içimize dönme imkanı sunar. Akıp giden zamanın diretmelerine karşı bu hatırlatma bir panzehirdir. Bu kase size oyalanmayı, onu elinizde hissetmeyi, keşfetmeyi öğretir. Bu kutsal an, Han'ın kaybettiğimizi söylediği şeydir. Çanoyu'nun ve yarattığı oyalanmanın gerçek gücü tam da burada yatar. Loyu ve Sernikyu'nun inşa ettiği bu kadim ritüel, günümüz insanına tıpkı bir panzehir gibi sunuluyor. Odaklanamayan, gürültü ve anlamdan yoksun bu ortamda, Çanoyu'da Shenlong'un bardağına düşen çay yaprağı gibi hayatınıza girerek sizi günümüz dünyasının zehirli etkisinden kurtarır. Size oyalanma imkanı verir. Fırtınalı denizde savrulan performans öznesine huzurlu ve dingin bir liman sunar. Bizi çıldırtan, sürekli sirenlerin çaldığı bu dünyada konuşmadan da iletişim kurabileceğiniz bir ortam yaratır. Unutmayın, oyalanma hayatımıza anlam ve derinlik katar. İlk başta bize küçük gözüken o çay adasındaki anlam evreni gibi, evrendeki bu küçücük bedenlerimizin içinde var olan o büyük evreni ancak bu şekilde keşfedebiliriz belki de. Peki sizler kendi oyalanma anlarınızı nasıl yaratıyorsunuz? Belki bir fincan kahvenizi bir ritüel haline getirerek. Belki telefonu bir kenara bırakıp sadece dinleyerek, hissederek. Yorumlarda bizlerle paylaşın.